Düşünün ki bir vali, merkezi otoriteye kafa tutup adeta başkentini ele geçirebilecek kadar güçleniyor ve merkezi otorite bu vali tarafından ard arda aldığı yenilgiler ile neredeyse yönetimi kaybetme tehlikesinde kalıyor. Evet, bu anlattığım abartı gibi gözükse de 19. yüzyılda Osmanlı Devleti bu durumu bizzat yaşadı. Peki bu nasıl olabildi? Koskoca bir cihan devleti, bir valisi tarafından nasıl bu denli müşkül bir durumda bırakıldı? Bu soruların cevabı ve daha fazlası için videoyu sonuna kadar izleyip bu ve bunun gibi daha fazla içerik için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayınız. Rumeli'den Nil kıyılarına. Kökeni hakkında net bir bilgi bulunmayan ancak genel itibariyle Arnavut kabul edilen Mehmet Ali, 1769 veya 1770 yılında Kavala'da doğdu. 17 yaşına kadar babasının yanında tütün ticaretiyle uğraşan Mehmet Ali, 1787 yılında askerliğe kaydolarak Rumeli'de vergilerini ödemek istemeyen bazı köylülere karşı giriştiği birkaç çarpışmada ön plana çıktı. Mısır'ı işgal eden Napolyon'a karşı hazırlanan kuvvetler arasında Kavala'dan yola çıkarılan 300 Arnavut askerinin içinde yer alan Mehmet Ali'nin Mısır topraklarına geliş tarihi 8 Mart 1801'dir. Aynı yıl Fransız kuvvetleri karşısında elde ettiği başarılardan dolayı Mısır valisi Mehmet Hüsrev Paşa tarafından binbaşılığa yükseltilen Mehmet Ali, kısa sürede Mısır'daki Osmanlı kuvvetlerinin esasını teşkil eden Arnavut birliklerin ikinci kumandanlığına kadar yükseldi. Fransız işgalinden sonra Mısır'da oluşan anarşi ve kargaşa ortamında Mısır'da farklı gruplar kontrolü ele geçirmek için mücadele ediyorlardı. Mehmet Ali bu kargaşadan faydalanarak yerel güçleri ve Osmanlı valilerini alt etmeyi başardı. Mısır halkının desteğini de elde eden Kavalalı, Vehhabilerin ortadan kaldırılması ve yıllık vergi ödeme şartıyla Osmanlı tarafından 3 Temmuz 1805'te Mısır valiliğine getirtildi. 1807'de İskenderiye'ye çıkartma yapmak isteyen İngilizleri püskürtmeye başaran Kavala'nın yaptığı reformlar ve Mısır'daki ekilebilir arazinin tamamını devletleştirmesi sayesinde bölgenin gelirleri epey arttı. Reformlarla beraber hakimiyeti önünde en büyük engel gördüğü Memlük beyleriyle mücadeleyi sürdüren Mehmet Ali, Vehhabiler üzerine düzenleyeceği sefer öncesinde ordunun kumandanı olarak tayin edilen oğlu Tosun şerefine 1 Mart 1811'de düzenlediği büyük davette birkaçı dışında Memlük beylerinin çoğunu öldürttü. Mehmet Ali Paşa, Vehhabileri oğlu İbrahim Paşa kumandasındaki kuvvetler ile 1818'de yenmeyi başardı. Kazanılan bu zafer neticesinde haç yollarının ve kutsal toprakların emniyeti Kavalalı tarafından sağlandığı gibi Mehmet Ali Paşa'nın İslam alemindeki itibarı artarak hakimiyet sahası Arabistan çöllerine kadar genişledi. Bu vesileyle kendi hakimiyetinde bulunan ticaret yollarının ehemmiyetini de sağlamış oldu. Mevcut otoritesini muhafaza etmek ve yayılmacı politikasını devam ettirmek isteyen Mehmet Ali Paşa, kurmayı düşündüğü yeni ordunun temelini oluşturacak insan ve doğal kaynakların temini için gözünü Sudan'a çevirdi. 1820 yılında düzenlenen sefer 2 yıl sürdü ve Sudan'ın kontrolü Mehmet Ali Paşa tarafından ele geçirildi. Hicaz ve Sudan seferinde ordunun yetersizliğini gören Mehmet Ali Paşa, Fransız albayı Joseph Save ve Fransızların desteğiyle Batı usullerde yetişmiş ve teşhis edilmiş bir ordu kurdu. İstanbul'u gölgede bırakan bir hız ve kararlılıkla hareket eden Mehmet Ali Paşa, Mısır'ı ekonomik olduğu kadar açtığı okul ve fabrikalarla askeri alanlarda da güçlendirdi. Avrupa'yı tarzda düzenlenen bu ordunun denenmesi için ilk fırsatta Osmanlı Devleti tarafından kendisinden Mora isyanını bastırmasının istenmesiyle ortaya çıktı. Yunan isyanı ve Mehmet Ali Paşa. 1821'de başlayan Yunan isyanının bir türlü bastırılamaması üzerine 2. Mahmut Kavalalı'dan yardım istedi. Kavalalı, oğlu İbrahim Paşa'ya Mora valiliğinin verilmesi şartı ile kısa zamanda bütün Mora ve önemli adalarda gerçekleşen isyanları bastırdı. Ancak
Navarin limanında müttefik donanması tarafından Osmanlı-Mısır donanmasının imha edilmesi işlerin seyrini önemli ölçüde değiştirdi. Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa, müttefik devletlerinin isteklerine uyarak ordusu ile bölgeden ayrılması Osmanlı'da büyük rahatsızlık uyandırdı. 1828 yılında da başlayan Rus Savaşı'nda Kavala'nın vaat ettiği muharip kuvvetler yerine sadece bir miktar para gönderilmesi ise II. Mahmut'un canını büsbütün sıktı. Mehmet Ali Paşa ise Mora'nın kaybı üzerine 1827 yılının sonunda Mora seferindeki kayıplarına karşılık Suriye'nin Osmanlı merkezi yönetimi tarafından kendisine verilmesini talep etti. Osmanlı Devleti ise sadece Girit valiliğinin kendisine verilebileceğini söylese de Kavalalı Suriye konusundaki ısrarını sürdürdü. Bu sırada Kavala'nın İşkodra valisi Mustafa Paşa'yı Kuzey Arnavutluk'ta Osmanlı Merkezi İdaresi aleyhine bir isyan çıkarmaya yönelik kışkırtıcı mektuplarının Osmanlı Devleti'nin eline geçmesi, II. Mahmut'un da Şam valisini Mısır'a saldırmaya memur eden emirlerinin Kavala'nın eline geçmesi iki taraf arasındaki gerginliği had safhaya çıkardı. Kavalalı Mehmet Ali Paşa harekete geçiyor. Mehmet Ali Paşa, ihtiyacı olan bütün kaynakları barındıran Suriye'yi ele geçirmek için Akka valisi Abdullah Paşa ile arasındaki anlaşmazlığı bahane ederek oğlu İbrahim Paşa kumandasındaki bir orduyu 2 Kasım 1831'de Suriye'ye gönderdi. Mısır kuvvetleri kısa bir sürede Kudüs, Nablus, Sur, Sidon, Beyrut ve Trablus-Şam şehirlerini ele geçirdi. Meseleyi anlaşma yoluyla halletmeye çalışan Baba Ali bir sonuç alamayınca Ağa Hüseyin Paşa'yı bölgeye yolladı. Mısır birlikleriyle Osmanlı kuvvetleri ilk defa Zerra mevkinde 14 Nisan 1832 yılında karşılaştı. Osmanlı donanmasının Navarin'de mağlup olması, ayrıca askeri reformlar neticesinde Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması ve kurulan yeni Mansure ordusunun etkili bir güç haline gelememesi doğrultusunda gerçekleşen mücadeleden yenilgiyle ayrılan Osmanlı kuvvetleri 6 ay süren bir muhasara neticesinde Akka'yı da 27 Mayıs 1832 yılında kaybetti. İbrahim Paşa kumandasındaki Mısır kuvvetleri önce Halep valisi kumandasındaki öncü Osmanlı kuvvetlerini, ardından da 29 Temmuz'da Hüseyin Paşa kumandasındaki Osmanlı ordusunu Belen'de mağlup etti. Bu seri galibiyetlerden sonra Konya üzerine hareket eden İbrahim Paşa kumandasındaki Mısır birlikleri hiçbir mukavemetle karşılaşmadı. İbrahim Paşa 21 Aralık 1832 yılında Sadrazam Reşit Mehmet Paşa kumandasındaki Osmanlı ordusunu da yenmesi ve Sadrazam'ın Mısır kuvvetleri tarafından esir düşürülmesiyle sadece Anadolu değil Osmanlı başşehri de tehlikeye düşmüş oldu. Neredeyse hanedan ve yönetim değişimi olacak kadar zor durumda kalan Osmanlı, bir yandan yoğun bir diplomatik faaliyete girerek büyük devletlerin desteğini almaya çalışırken, diğer yandan da Mehmet Ali Paşa ile anlaşma zemini oluşturmaya çalıştı. İbrahim Paşa'nın 2 Şubat 1833'te Kütahya'ya girmesi üzerine II. Mahmut'un talebiyle bir Rus filosunun Boğaz'a girerek 5 Nisan'da Beykoz'a 13.000 asker çıkartması meseleyi bir anda uluslararası hale getirdi. 6 Mayıs 1833'te büyük devletlerin baskısı sonucunda Kütahya Uzlaşması ile Suriye ve Adana Mehmet Ali Paşa idaresine verildi. Ancak bir süre sonra Mehmet Ali Paşa'nın Suriye'deki idari tarzından dolayı ciddi problemler ortaya çıkmaya başladı. Patlak veren isyanlar kısa sürede Lübnan ve Filistin'de de etkisini gösterdi ve 1834 yılı yazının sonunda İbrahim Paşa tarafından bu isyanlar kanlı bir şekilde bastırıldı. Daha da ileri giden Mehmet Ali Paşa, 4 Eylül 1834'te Avrupa devletlerinin temsilcilerine bağımsızlığını ilan etme hususunda kararlı olduğunu bildirdi. Mehmet Ali Paşa'nın Arap Yarımadası'ndaki yayılmacı politikası sonucunda Kızıldeniz ve Basra Körfezi'nde oluşturduğu hakimiyet, İngilizlerin Hindistan politikası açısından ciddi bir tehdit olarak algılanmaktaydı. Bu nedenle İngilizler Osmanlı ile Mehmet Ali'ye karşı ortak hareket etmeye başladılar. Suriye'nin gergin durumu, uygulanan mecburi askerlik usulünü kabul etmek istemeyen Durzilerin isyan etmesiyle had safhaya ulaştı.
İbrahim Paşa'nın yoğun askeri hazırlıklarından rahatsızlık duyan ve Suriye eşrafından destek sözü alan II. Mahmut, meseleyi silah zoruyla halletmeye karar verdi. Hafız Paşa kumandasındaki Osmanlı ordusu ile Mısır kuvvetleri arasında Nizip'te meydana gelen muharebede Osmanlı kuvvetleri bir kez daha yenildi. Yenilgi haberi İstanbul'a ulaşmadan II. Mahmut vefat etti. Bu sırada Osmanlı donanması Kaptanı Derya Ahmet Feyzi Paşa'nın hıyaneti sonucu Mısır'a teslim edildi. Büyük devletlerin araya girmesi ve meselenin çözümü. Çıkmaza giren Osmanlı Devleti ile Kavalalı arasında 15 Temmuz 1840 yılında İngiltere, Rusya, Avusturya ve Prusya temsilcilerinin de desteğiyle Londra Anlaşması imzalandı. Ancak Fransa'nın telkinleriyle Mehmet Ali Paşa şartları kabul etmeyince anlaşma gereğince İngiltere, Avusturya ve Osmanlı gemilerinden oluşan bir filo Suriye açıklarına geldi ve kısa sürede Sayda, Beyrut ve Hayfa ile geçirildi. 4 Kasım'da da Akkı düştü. Böylece Mehmet Ali Paşa kuvvetlerinin Mısır ile irtibatı kesilmiş ve hareket gücü sınırlandırılmıştı. 1841'deki Londra Anlaşması'yla Mehmet Ali Paşa Mısır'ı İrsen idare etme hakkına karşılık Suriye, Hicaz ve Girit'i terk etti. Böylece Mısır meselesi nihai çözüme kavuşmuş oldu. Son yıllarını sükûn içinde geçiren Mehmet Ali Paşa, 1846'da İstanbul'u ve Kavala'yı ziyaret etti. 1848 yılının başında akli dengesinin bozulması üzerine hava değişikliği için Napoli'ye gönderilmesine karar verilerek yerine İbrahim Paşa 1848 Eylül'ün başında Mısır valiliğine tayin edildi. Ancak hasta olan İbrahim Paşa da 10 Kasım 1848'de vefat etti. Yerine Tosun'un oğlu Abbas Hilmi Paşa geçti. Mehmet Ali Paşa 2 Ağustos 1849 tarihinde İskenderiye'de vefat etti ve Kahire Kalesi'nde inşa ettirmiş olduğu yeni caminin haziresine defnedildi. Osmanlı Devleti açısından ciddi bir problem teşkil eden Mısır krizinin mimarı olan Mehmet Ali'nin nihai amacı idaresi altındaki bölgelerin siyasi geleceğini garanti altına almaktı. Uzun bir mücadele sonunda bunu başaran Mehmet Ali'nin mevcut politikaları bir bütün olarak ele alındığında Gilbert Snow'un tabiriyle Mısır'ın son firavunu ve yeni bir dönemin başlatıcısı olarak kabul edilir. Bundan sonraki dönemde Mısır sadece kağıt üstünde Osmanlı toprağı olarak varlığını sürdürecek, ileriki süreçte ise Süveyş kanalının da açılmasıyla beraber sömürgecilik politikası gereği İngiltere tarafından işgal edilerek dünya ticaretinin önemli bir merkezi olacaktı.